Brawl Stars'ın yeni aşamalı sisteminde nasıl kolayca üst rütbelere çıkacağını merak mı ediyorsun? İşte bu videoda yeni aşamalı sisteminde kolayca kasabilmen için bazı püf noktalarına değineceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak çoğunuzun eski aşamalıya zaten aşina olduğunu düşünüyorum. O yüzden önce eski ile yeni arasındaki en büyük farklara bakalım ve bunları nasıl avantajımıza kullanabileceğimizi görelim. Bronz ve gümüş liglerinde ligler arası gereken puan 250'ye düşürüldü. Yani bronz ve gümüşü 750 puanla atlayabiliyorsunuz. Zaten hiçbirinizin bronz ve gümüşte takıldığını düşünmüyorum. Daha kolay yükselebilmemizi sağlıyor bu değişiklik. Altın, elmas ve gizemli ise eskisi gibi lig başına 500 puan istiyor. Ama işin sıkıntı tarafı efsanevi artık lig başına 750 puan istiyor. Bu da demek oluyor ki eskiden efsanevide takılanlar artık bu ligde daha çok zorlanacak ve son olarak Ustalar Ligi'nde 3'e bölmüşler. Lig başı 1000'er puan istiyor. Ayrıca dikkatimi çeken bir şey, eskiden Elmas Ligi'nde sıralı seçim olurdu ve maç 2 tur sürerdi. Ancak artık sadece karakter yasaklama var. Asıl seçim olayları gizemli ve üstü liglerinde geçerli olacak. Bu değişiklik kesinlikle eskiden Elmas'ta takılanlara yardımcı olacaktır. Ama şunu da açıkça belirteyim. Aşamalı eskisine göre kesinlikle daha zor. O yüzden ilk sezon muhtemelen hiçbirimiz Pro Ligi'ne ulaşamayacağız. Çünkü şu an Pro'da sadece e-sporcular var. Ancak bu demek değildir ki hiç Pro'ya ulaşamayacağız. Çünkü sonraki sezonlarda muhtemelen daha da kolaylaşacaktır. Bir diğer önemli değişiklik ise Pro PES, ama buna hiç değinmeyeceğim çünkü aşamalıyı nasıl kastığımızla hiçbir alakası yok. Fakat bizi ilgilendirecek bir diğer değişiklik ise artık savaş kartlarının kalıcı olduğu. Bu da demek oluyor ki istediğiniz bir savaş kartını açmak için o lige sadece bir kez ulaşmanız yeterli. Ondan sonra sonsuza kadar istediğiniz kere kullanabiliyorsunuz. Tabi yıldız eklemek için birden fazla kez ulaşmanız gerekiyor. Diğer değişiklikler ise eşleşme ile alakalı. Videonun devamında bunlara zaten değineceğim. Peki değişiklikleri aşağı yukarı öğrendiğimize göre şimdi kolayca her ligden nasıl çıkacağımıza bakalım. İlk ligimiz bronz. Burada zaten taktiğe gerek yok. Rastgele savaşçılar bile alsanız rahatça çıkarsınız. İkinci lig gümüş. Bu da aynı şekilde lig başına 250 puan istediği için burada da herhangi bir problem çekmezsiniz. Altında işin bir tık zorlaştığı doğru. Ancak haritaya bakıp ona göre sağlam karakterler alırsanız buradan da kolayca yükselirsiniz. Tabi düşük liglerde her sezon beleş verilen 3 maksimum seviye karakterden de yararlanabilirsiniz. Bu savaşçılar her sezon değişecek. Ancak düşük liglerden kurtulmanıza bayağı katkıları olacaktır. Şimdi ise elmasa geçiyoruz. Bu ligde en az 9 tane savaşçınızın maksimum seviye olması isteniyor. Oyundan önce ilk olarak bir karakter yasaklamanız isteniyor. Elmas liginde çoğunlukla o haritada en iyi olan fakat sizin oynayamadığınız savaşçıları yasaklayın. Maçta ise çoğunlukla kolay rakiplerle oynayacağınız için kazanmada pek problem çekeceğinizi düşünmüyorum. Evet, gizemliye geldik. Şimdiden söylüyorum, bu ligde hiç olmadığı kadar oyuncu takılacak. Bunun nedeni artık maçlar sıralı seçim mantığında oynanıyor. Kazanmak için 2 turda kazanmanız gerekiyor ve en önemlisi çok kaybederseniz elmasa bile düşebiliyorsunuz. Bu düşme mantığını şöyle açıklayayım. Gizemli ligi 4500 puanda başlıyor ve siz 4501 puansınız diyelim. Bir maç kaybettiğinizde önce 4500 puana düşeceksiniz. Sonraki kaybınızda da bir önceki lige düşeceksiniz. O yüzden elmas 3 ile gizemli 1 arasının bayağı toksik olacağını düşünüyorum. Bu ligden kurtulmak istiyorsanız da artık metada olan savaşçılara seviye basıp onlarla oynamanız gerekiyor. Aşamalıda bu çok önemli bir şey. Normal kupa maçı gibi istediğiniz savaşçılarla asla girmeyin. Onun yerine metanın en üstünde olan savaşçıları kullanmanız çok önemli. Sürekli metada olan savaşçılarla oynarsanız muhtemelen çoğu maçınızı kazanacaksınız. Bu da sizi efsanevi ligine yükseltecek. Efsanevi liginde artık iş bayağı zorlaşıyor çünkü kademe başı 750 puan istiyor ve karşınıza gelen rakipler de en az sizin kadar deneyimli. Bu ligde yükselmek için bir takımla girmeniz çok önemli. Eski aşamalı olsa bunu söylemezdim ancak yeni aşamalıda dikkatimi şöyle bir şey çekti ki tek başınıza da girseniz takımla da girseniz kazanınca aldığınız puan aynı. Eşleştirmeyi Supercell hala daha ayarlıyor ancak dediğim şey değişmezse takımla girmek daha mantıklı. Çünkü randomlarınızla işi şansa bırakmamış olursunuz. Burada bir püf nokta, çok maç kaybedince mola vermeyi öğrenmelisiniz. Çünkü artık eskisi gibi ligden düşmeme gibi bir şey yok. Fazla kere kaybederseniz devam etmek için ısrarcı olmayıp onun yerine biraz mola verin ve sonrasında öyle devam edin. Ustalara geldik. Ben şu an sezon başı diye bu lige daha ulaşmadım ancak birkaç oyuncudan izlediğim kadarıyla bu ligde karşınıza sadece kısmi pro ve profesyonel oyuncular geliyor. Bu ilk sezon diye de olabilir fakat eğer hep böyle olacaksa Ustalar Ligi tam bir işkence olacak. Çünkü kademe başı yükselmek için tam 1000 puan istiyor. Yani proya ulaşmak için toplam 3000 puan kazanmalısınız. Bu lige ulaştıysanız zaten benim vereceğim taktiklere ihtiyacınız olmayacak. Çünkü muhtemelen siz de iyi bir oyuncusunuz. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu ligden çıkmak için size bol bol sabır gerekecek. Eşleştirme sistemi değişmediği sürece asla burada takımsız girmeyin ve yeterli kere deneme ile elbet ki bir gün proya çıkacaksınız. Bonus tiyolara geçelim. Önceki bölümde de zaten değindim ancak takımla girmeniz bu sezon çok önemli gibi gözüküyor. Liginiz fark etmez, takımla girerseniz daha rahat edersiniz çünkü yeni aşamanın randomları gerçekten başka bir şey. Bir kez ölünce AFK bırakanı mı dersin, rakibe koşup sürekli öleni mi dersin, 09 Edgar mı dersin, gerçekten randomlar bu sezon hepimizi deli edecek gibi görünüyor. Bir diğer tüyo ise meta savaşçılarını maxlamanız olur. Ancak eğer altınınız kısıtlıysa işte o zaman uzun vadede iyi olan savaşçıları yükseltin. Örneğin Jean, Surge, Gaz, Frank sezon ne olursa olsun hep oynanabiliyor. Ayrıca şunu da belirteyim ki
özellikle gizemli ve üstü liglerde rakiplerinize anti seçimler yapmanız çok önemli. Bunun üstüne geçmişte çok kez konuştum ancak bilmeniz gereken tek şey rakibe anti alacağım diye haritaya uymayan bir savaşçı almayın. Ve en önemli tüyo da şu olur ki aşamalıda yükselmeniz çoğunlukla sizin yeteneğinize bağlı olan bir şey. İyi oyuncular ne kadar debelenirse debelensin elbet bir gün istediği lige ulaşabiliyor. Bunun için de sadece bir sezonluk geçerli olan taktikleri ezberlemek yerine genel olarak daha iyi bir oyuncu olmaya odaklanmalısınız. Bunun için de şu anda ekrandaki videoya tıklayarak her oyun modunda nasıl kazanacağınızı öğrenerek oyun bilginizi daha üst seviyelere çekebilirsiniz. Görüşmek üzere.